Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftada düzeni seven takipçilerimiz için güzel bir proje geliyor. Karton kutuları kumaşla kaplayıp dekoratif kutulara dönüştürüyoruz. Pandemi boyunca online alışverişe epey alıştık. O yüzden de bu karton kutulardan evde çok fazla var. Hem onları dönüştürmek hem de evdeki ıvır zıvırı koymak için çok kullanışlı bir proje oldu. Daha önce bildiğiniz gibi yine depolarken kullanmak için kendimiz kumaştan sepetler yapmıştık. Onun da linkini yine kartlara ekliyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane kutumuz var. Birini jüt kumaş ile kaplayıp üzerine pamuklu kumaştan bir astar yaptık. Diğerini de keçe ile kaplayıp yine pamuklu ve desenli bir kumaştan astarını hazırladık. Şimdi gelin bunları nasıl yaptık detaylarına bakalım. Şimdi öncelikle jüt ile kapladığımız kutudan başlayalım. Benim elimdeki kutu böyle renkli bir kutuydu. Jüt de aralıklı bir kumaş olduğu için aralıklarından kutunun renklerinin görünmesini istemedim. O yüzden de beyaz boyayla ilk önce bir boyadım. Direkt akrilik beyaz boyayı aldım ve kutunun her tarafını onunla boyadım. Boya kırıldıktan sonra da şimdi sarmaya geçeceğim, kaplamaya geçeceğim kumaşımla. Kumaşı böyle direkt alıyorum ve kenarlarını sarmaya başlıyorum. Başlarken direkt köşeden değil de köşenin hemen yanından başlıyorum ki bitirirken de böyle kumaşı üzerine kapatıp burada dümdüz bir görüntü elde edeyim. Yapıştırıcı olarak da daha hızlı ve sağlam yapışması adına sıcak silikon kullanıyorum. Bu kutuda ben kolay olması için jüt kumaş kullandım ama siz bunun yerine halat da kullanabilirsiniz. Onunla da güzel bir görüntü oluyor. Direkt halatı alıp sıcak silikonla kumaşın üzerine kat kat yapıştırabilirsiniz. Daha önce biliyorsunuz bir jüt halı yapmıştık. Orada halatları kullanarak bir halı yapmıştık. Aynı oradaki mantığı kullanarak halatı kutunun üzerine silikonla yapıştırarak kaplama yapabilirsiniz. O halının da linkini yine kartlara ekliyorum. Kumaşımı kaplarken de gergin olmasına mutlaka özen göstererek kaplamamı yapıyorum. Kumaşı böyle kutuya yapıştırırken biraz daha gergin tutmaya çalışıyorum ki yoksa boşluklu kalabiliyor, böyle hava kabarcıkları olabiliyor ve kötü bir görüntü oluyor. Onu istemiyorum. Gergin bir şekilde yapıştırıyorum. Kenarları kaplamayı bitirirken de kumaşı böyle içe katlayarak köşesini yapıştırıyorum. Böylelikle tertemiz bir görüntü elde ediyorum. Şimdi altını kaplamaya geçiyorum. Altını da böyle zarf bir şekilde kaplayacağım, kapatacağım. Kaplarken kutunun da mutlaka altının sağlam olmasına dikkat edin. Benimki değildi, o nedenle birazcık zorlandım. Sonra zaten iyice yapıştırıp o şekilde ilerlemeyi tercih ettim. Siz de eğer sağlam değilse kutunun altı koli bandı ile yapıştırabilir ya da yine sıcak silikon veya kuvvetli bir yapıştırıcı kullanarak öncelikle yapıştırabilirsiniz. Sonra burayı kaplama kısmına geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son olarak da son köşeyi de içeri kıvırıp yapıştırıp o şekilde tamamladım. Şimdi de üst kısımları içeri kıvırıp yapıştıracağım. Böylelikle kumaşla kaplama aşamasını bitiriyorum. Şimdi içerisine bir de astar dikeceğiz. Ama önce diğer kutumu da bir keçeyle kaplayayım. Ondan sonra astar kısmına geçeceğiz. Şimdi bu kutuda keçem biraz daha büyüktü. O nedenle bunda farklı bir yöntem deneyeceğim kaplarken. Şimdi yapıştırmaya aşağıdan başlıyorum. Sonra kenarlarıyla devam edeceğim. Bu şekilde kutumu sarıyorum.
Keçede sökülme gibi bir problem olmadığı için kumaşlarda olduğu gibi kenarları bu şekilde açıkta bırakabiliyoruz. Problem olmuyor. Ben böyle bu kenarlardan bu sefer birleşimleri yapacağım. Alt kısmı da yine zarf gibi kutunun altına katlayıp yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi astar yapmaya geçebiliriz. Jüt kutunun astarı için ben beyaz pamuklu kumaş kullanacağım. Şimdi ne kadar büyüklükte bir astar yapacağımı belirlemek için kumaşımı kutuma göre ölçüyorum. Ben kumaşın enini bir uzun kenar ve bir kısa kenarın toplamını alarak belirledim. Her iki tarafa da 2 santimde dikiş payı ekliyorum. Kumaş uzunluğunu da bu şekilde kutuyu üzerine koyarak belirliyorum. Zaten astarda da ölçülere bağlı çalışmamıza çok da fazla gerek yok. Astarın küçük gelmemesi kritik sadece. Zaten birazdan görecekseniz astarı koyup böyle üzerine bir de kalın bir karton koyacağız. Böylelikle de fazlalıklar kartonun zaten altında kalacak. Ama yine de tabii ki çok böyle potluk olmaması gerekiyor. O yüzden de çok büyük yapmamamız lazım. Birebir ölçülere uymaya çalışacağız. Şimdi diğer kutumun da kumaş ölçülerini belirliyorum. Dikişe geçmeden önce ben jüt kutuma yapacağım astarın ucuna böyle bir de pamuk şeridi eklemek istiyorum. O nedenle iki ucuna da önce pamuk şeridi dikiyorum. Sonra da kenarlarından birleştiriyorum ve astarlarımı hazırlıyorum. Dediğim gibi ucuna danteli ekledikten sonra da yapmam gereken tek şey kumaşı kenarlarından birleştirmek. Bu açık kenarları birbirine dikiş makinesi yardımıyla birleştiriyorum ve astarımı hazırlamış oluyorum. Aynı şekilde diğer kutunun astarı için de aynı şeyleri yapıyorum. Kenarlarından dikiş makinesiyle birleştiriyorum. Astarları yerleştirmeden önce de kutunun tabanına astarın daha düzgün durması için bir karton yerleştiriyorum. Böylelikle çok fazla astarda kayma olmuyor ve eğer bir potluk varsa da bu zaten kartonun altında kalmış oluyor. Kutularımın tabanlarına göre böyle hazırladığım kartonları alıyorum. Bunları astar kumaşlarımla kaplıyorum. Ben yine zarf şeklinde katlamayı tercih ediyorum. Şimdi bunları da kaplamamız bitti. Astarlarımızı yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi astarım böyle tam oldu. Birkaç parmakta dışarıya çıkarıyorum astarı. Böyle daha güzel oluyor. Hem de ucundaki dantelin de görünmesini istiyorum. Ve hazırladığım kartonu da tabanına yerleştiriyorum. Ve kutum hazır. Diğer kutuma da astarı bu şekilde yerleştiriyorum. Bu kutuları sonrasında siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu keçe kutuma bu şekilde kalpler ekledim.
Bu kalpleri kartonları kesip kumaşla kaplayarak elde ettim. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, diğer kutumuzu da alalım. Bu haftaki projemizin sonuna geldik gördüğünüz gibi. Bence güzel bir geri dönüşüm oldu. Umarım size de ilham olan bir proje olmuştur. Diğer videolarımızda aşağıda paylaştığımız playlistlerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.